This is for 24, right? Çocukken pazarların ayrı bir hissi vardı. 5-6-7 yaşımda, hemen hemen o yaşlarda anneannemin elini sıkıca tutup pazarlara gittiğim zamanları bugün bile hatırlarım. Kutudan çıkan o hafif ıslak, genelde çıtır olmayan ama bol soğanla ve maydanozla, bazen de varsa limonla yenilen lahmacunu hatırlar mısınız? Her pazarda var mıdır bilmem ama İstanbul Sahra-i Cirit pazarında çok net hatırlarım o lahmacunu. Bakın arkadaşlar, bu bir çeşit kuru yemiş ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve o lahmacun gibi bir lahmacunu ben hayatımda, ömrümde hiç yemedim. Bu kadar ülke gezdim. Bu kadar yer gördüm. Yüzlerce farklı şehirden geçtim. Çeşit çeşit yemekler yedim. Çeşit çeşit ülke mutfakları. Ama anneannemin pazar lahmacunu ve İstanbul İnönü stadındaki stat köftelerini hepsinin ama hepsinin en üstüne koyarım. Ortak dilim olmadığı için, ortak dilimiz olmadığı için soramıyorum da hiç bilmediğimiz meyveler var arkadaşlar. Yani elma ortak. Elma ortak. Portakal ortak. Bunu Vietnam'dan biliyorum. İçinden çok tatlı bir üzüm gibi bir şey çıkıyor bunun. Anneannemle bazen erkenden çıkıp İstanbul Sahra-i Cirit pazarına giderdik. Ben böyle pıtı 5-6 yaşında hafif tombul bir çocuktum o zaman da. Gençliğimin geçeceği Kadıköy'ü daha henüz bilmezdim. Ürkütücü gelirdi bana Kadıköy. Daha henüz okul bahçesi bile dev bir şehirdi benim için. Pazar ise kocaman bir dünya. İnsan küçükken mekanları çok büyük algılıyor. Yıllar sonra ilkokuluma gittiğimde ben burada mı maç yapmıştım demiştim. Belki aranızda bunu da yaşayan vardır. Annesi yok arkadaşlar. Allah Allah. Nerediler? Yani acayip tok satıcı Laos, farkındaysanız. Çünkü tam ticaretleşip tüccarlaşmamış. Yani ilginç bir biçimde 2'dir 3'tür tezgahta kimse yok. Çok şeker ama kızı çok tatlı ya. Benim için pazar alışverişten çok etrafı izlemekti. Anneannem yapardı alışveriş. Ne cabbar kadındı. Tam bir Balkan kadını. Bilekleri kalın, kemikler kalın. Tezgahların arasında dolaşmak, insanların ne aldığını merak etmek, satıcıların sesini dinlemek. O yıllarda insanların yüzlerine bakmaya başlamıştım. Hala hatırlarım. Yüz ve mimikleri bugün güçlü bir biçimde okuyabiliyorsam, bu sadece gezmek ya da sadece kitapla haşır neşir olmakla alakalı değil. Kesinlikle erken yaş pazar deneyimlerinin ve küçükken çalışmanın çok fazla olmasıyla alakalı. Ah. Nâng kilo. Ah, 1 kilo. Okay, 1 kilo. Yes. Vallahi bugün meyveye doyacağız arkadaşlar. Yani 1 kilo. Kaç tane? Okay. 1 kilo aldık ejder meyvesi. Genellikle diktatörlerin çok sevdiği bir meyve bu, biliyoruz. Yıllar sonra Laos'un kuzeyindeki bu küçük pazarda dolaşırken aklıma rahmetli anneannem geldi. Allah rahmet eylesin. Çünkü dünyanın neresine gidersen git, bir pazar sana hep insanların gerçek hayatını gösterir ve her pazarda mutlaka yerel bir anneanne vardır. 40,000. Okay. Arkadaşlar 1 kiloya tamamlamış ablamız. Biraz çeşit çeşit koydurduk çünkü. Bakıyorum bir dakika. Where you from? Turkey, do you know? Istanbul, Turkey. Far away from here. Oh, 1 minute, sorry. Evet, ha bir de size şunları göstereyim.
Bunları da satıyorlar arkadaşlar. Korkuyorlar, o yüzden çok yaklaşmak istemiyorum. Biraz uzaktan göstereceğim. Bakın bunlar ördekler. Ördekleri satıyorlar. Şurayı kapatmışlar ama orada horozlar var. Burada da tavuklar, horozlar var. Böyle bunları alıp kesebiliyorsunuz. Yani kendileri kesiyorlar. Genel olarak bu şekilde. Oo bakın. Bir ablamız bayağı doldurmuş. Bayağı doldurmuş bir ablamız. Bayağı doldurmuş. Oh çok sıcak. İnanılmaz sıcaktı. Pazarı bu şekilde. Haydi. Çok tatlı insanlar ya. Asya insanlarını çok seviyorum. Laos gerçekten. İlk başta böyle biraz sert bakıyor ama sen güldüğün zaman o da gülümsüyor. Böyle yüzü çiçek açıyormuş gibi oluyor. Çok naif, çok tatlı insanlar. Çok hak bilen insanlar ayrıca. Yani dikkat ettiyseniz böyle tarttı. Bazı yerlerde, yani ben bilmiyorum sonuçta, 2 tane daha attı. Hani hiç eksik bırakmadı. Onları çok net hissedebiliyorsunuz. Sabahleyin. Depoları var burada pazarın yanında. O depolara eşyaları koyuyorlar. Ama daha çok meyveyi sebzeyi değil. Oralara böyle plastik eşyalar falan koyuyorlar. Böyle bir pazar alışverişi yapalım dedik. Valla abone sayımız 100'ü geçti arkadaşlar. Yani böyle bir 500'ü geçtiğimde belki kendime tanıtım videosu yaparım. Çünkü hani kimim neyim bilmiyorsunuz. İzleyenler var, sağ olsunlar. Görüyorum. Teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok hoş olur, çok güzel olur. Hem tanışmış da oluruz. Abone olursanız sevinirim. Burada ben kaçıncı günüm? Dostlar, ben zamandan kopuk yaşayan bir adamım. Ama 3 günü geçti. 4. gün olabilir. Yani artık böyle meyve sebze pazar olayına girdiysem bir haftaya bile gelmiş olabilir. Ya 3 günü kesin geçti de 4-5 oralarda bir şeyiz yani. Sabahleyin. İlk geldiğimde biraz ilginç bakıyorlardı ama kötü bakmıyorlar. Yani merak ederek bakıyorlar. Yavaş yavaş anladılar. Küçük bir yerde olduğunuz zaman, turist olduğunuz zaman doğal olarak insanlar sizi tanıyor. En başta merak ediyor ama sonradan siz onlara saygı duyduğunuzda onlar da size saygı duyuyor. Sağ olsunlar. Böyle tatlı bir ibadethaneleri var. Bir de son olarak hadi bunları göstereyim. Burada şükrediyorlar. Böyle insanlar zaman zaman gelip bunun önünde dua ediyor. İnanılmaz hoş bir bahçe. Bu bahçede başlamıştık videoya ve bu bahçede kapatalım dostlar. Evet dostlar, biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar demiş atalar. Evet, şurada yaşlı bir abimiz var, resepsiyonist. Onu arıyorum şu anda. Oh. Yes, how are you? Okay. You're welcome. Come chai.